Bugüne kadar gerek İran, gerek Rusya, gerekse Moldova başta olmak üzere dünya üzerindeki çeşitli Türk toplumlarını anlattığım videolar ürettim. Fakat bu videoda milli marşlarında Türk kelimesi geçen ülkelerden bahsedeceğim. Eğer bu yolculuk sırasında Türk dünyasına seyahat edeceğimizi sanıyorsan aslında yanılıyorsun. Gelin milli marşlarında Türk kelimesi geçen ülkelere bir göz atalım. Bu listede yer alan ülkeler arasında Güney Kıbrıs, Macaristan, Yunanistan ve Türkmenistan bulunuyor. Fakat bu videoda değineceğim ülke Güney Kıbrıs olacak. Gelin milli marşında Türk kelimesi neden ve nasıl geçiyor, bunlara daha yakından bakalım. Dilersen videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Sosyal medyada dolanırken Güney Kıbrıs Milli Marşı'nda Türk kelimesinin geçtiğine dair bazı rivayetlerle karşılaştım. Peki bu iddialar gerçek miydi? İlk olarak Güney Kıbrıs Marşı'nın Türkçe halini dinlemeye başladım. 2 dakikalık bu kısımda hiçbir şekilde Türk kelimesi geçmiyordu. Ancak sonra fark ettim ki İstiklal Marşımız aslında 10 kıtadan oluşmasına rağmen gerek okullarda, gerek sportif faaliyetlerde, gerekse de resmi kurumlarda sadece 2 kıtası okunuyor. Bu yüzden özgürlük ilahisi olarak adlandırılan Güney Kıbrıs Milli Marşı'nı daha detaylı araştırmaya başladım. Tam da düşündüğüm gibi Rum Marşı 158 kıtadan oluşan uzun bir şiir formunda yazılmış. Hatta bazı kaynaklara göre bu özelliği sayesinde dünyanın en uzun milli marşı olma niteliğini taşıyor. Marşın derinine inmeden önce şunu da ifade etmem gerekiyor ki bu marşı Yunanistan'da kullanıyor. Bu ülkeler pratikte 2 ayrı devlet gibi görünüyorlar. Ancak buna rağmen Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu 16 Kasım 1966 tarihinde aldığı kararla Yunan Marşı'nın müziğini ulusal marş olarak kabul etmiş. Bana sorarsanız bu hali ilginç bir durum. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs resmiyette 2 farklı ülke. Bu yüzden aynı milli marşı kullanan ender devletler arasında yer alıyorlar. Ancak bu konuda onlarla rekabet edebileceğini düşündüğüm bir ülke var. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse İngiliz Milletler Topluluğu günümüzde Birleşik Krallığın parçası olan 16 ülkenin oluşturduğu uluslararası bir koalisyondur. Fakat bildiğim kadarıyla ortak bir milli marşları yok ve her ülkenin kendine ait marşları bulunuyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs ve Yunanistan bu konuda tek olabilir. Biliyorum, içinizde mutlaka Kuzey Kıbrıs ve Türkiye örneğini verecek arkadaşlar olacaktır. Fakat ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi bir devlet olarak tanınmıyor. Umarım en yakın zamanda bu konu hakkındaki girişimlere şahit olabiliriz. Velhasılı şimdi konumuza geri dönelim. 1821 yılında yazılan bu marş Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan Yunan ayaklanmasından ilham alıyor. Marşın bütününe bakıldığında aslında ülkenin tarihi boyunca yaşadığı önemli anları anlatıyor diyebiliriz. Marşın yazarı olan Solomos, Avrupalı yöneticilerin Yunanistan'a karşı küçümseyici tutumlarından ve Yunanların Osmanlı yanlısı duruşlarına kadar birçok şeyden bahsediyor. Örnek vermem gerekirse marşın 35. ve 74. kıtaların arasında Mora Yarımadası'nda bulunan kalenin ve Trablus'un düşüşü anlatılıyor. Mesalongi kuşatması ve Osmanlıların Akilos Nehri'nde yaşadıkları gibi tarihi olaylar 88. kıtadan 122'ye kadar anlatılıyor. Bunların dışında 123'ten 138'e kadar olan kıtalardaysa Bozcaada yakınlarındaki Türk amiral gemisinin yakılması, Konstantinopolis Patriği Gregori'nin Türkler tarafından asılması da anlatılıyor. Fakat bu anlatımlar net olarak Türk ifadesi kullanılmadan yapılıyor. Ancak X'te konusu geçen olay biraz daha farklı. Bahsi geçen tweetlerde şu şekilde cümleler yer alıyor. Derin okyanus işte böyle uğuldasın isterdim ve dalgasında boğulsun her Türk tohumu. Açıkçası yabancı kaynaklarda okuduğum metinlerde böyle bir cümle görmedim. Ne kadar referans alırsınız bilemem ama Ekşi Sözlük'te de bazı kullanıcılar bu sözlerin Yunan Milli Marşı'nda geçmediğini söylemiş. Ancak gerçeği söylemem gerekirse Yunan Marşı'nın uzun halini resmi bir kaynaktan okumak pek de mümkün sayılmaz. Benim okuduğum metin İngilizce sitelerde ve Yunan sayfalarında bulunuyordu. Ayrıca okuduklarımı resmi bir kaynaktan okudum dersem de yalan söylemiş olurum. Ama tekrar ediyorum, birçok Yunan kaynağı okudum ve hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Bu konuyu birazdan daha fazla detaylandıracağım. Fakat eğer bu konuda resmi bir kaydınız varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Öte yandan bu söylediklerim marşta Türk kelimesinin hiç geçmediği anlamına da gelmiyor. Marşın 50 ve 51. kıtasında hepsi dizginsiz Türk öfkesi tarafından haksızca katledildi diye bir ifade bulunuyor. Gördüğüm kadarıyla burada bahsi geçen ifade net olarak Türk kelimesinin geçtiği tek cümle. Bunların dışında üstü kapalı bir şekilde pek çok yerde Türk anlatımı yapılıyor. Mesela şu kıtadan bahsetmek istiyorum.
Yavruların olmadığını düşünen canavar etrafına bakınıyor, insan kanına susamış bir halde fırlıyor şeklinde tasvirler var. Bana kalırsa buradaki canavar tam bir soru işareti. Tweette bahsedilen yere geri dönelim. İşte böyle uldasın isterdim ve dalgasında boğsun her Türk tohumunu. Bu bölüm 112. kıtada yer alıyor. Fakat okuduğum kaynaklarda asla Türk kelimesi geçmiyordu. Aksine orijinal hali şu şekilde. Onun gürlemesini duymayı çok isterim. Ey derin okyanus. Aynen böyle. Hegaren yumurtaları uçurumunda büyük dalgalarla yok olmaya başlıyor. Hegaren dediği şey dikkatinizi çekti mi? Burada bahsi geçen Hegareneler, Mezopotamya, Suriye ve Mısır'ı fetheden erken dönem Arapları için kullanılan bir terim. Bizimle pek bir alakası yok. Fakat 113. kıtayı daha yakından incelemek istiyorum. Ayasofya'nın 7 tepe arasında uzandığı, her cansız bedenin çıplak olarak kuruduğu yerde Tanrı'nın gazabı onları bulsun. Yunancadan İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye çeviri yaptığım için anlam olarak tam karşılığı bu mu emin değilim. Fakat Ayasofya ve İstanbul'dan bahsedilmesi nedeniyle bu kıtaların da Türklerle alakalı olabileceğini, öte yandan Türkleri Arap olarak gösterdiklerini de düşündüm. Ancak bunlar tamamen kişisel bir çıkarım. Velhasıl öyle ya da böyle Güney Kıbrıs Milli Marşı'nda Türk adı kimi zaman üstü kapalı, kimi zaman da net bir ifadeyle yer alıyor. Son olarak konumuz Kıbrıs olduğu için benim anlatacak bir hikayem daha var. Sizi şimdi Kıbrıs topraklarında öyle bir yere götüreceğim ki burada hem Rumlar hem de Türkler iç içe yaşıyor. Burası Pile olarak bilinen ve adadaki iki toplumlu tek karma köy. Buraya hem Güney Kıbrıs hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ziyaretçiler giriş yapabiliyor. Dolayısıyla bu özelliği sayesinde oldukça dikkat çekici bir yer. Kaldı ki bu durum Kıbrıs için oldukça sıra dışı ve son derece önemli. Öte yandan Pile'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Güney Kıbrıs yasaları geçerli. Hatta köyde Rumların ve Türklerin ayrı ayrı muhtarlıkları bile bulunuyor. Sadece bu kadar da değil. Köyde 3 kilise ve bir adet cami var. İnsanlar inançlarını özgürce yaşayabiliyor. Ayrıca iki etnik kökenin kendine ait okulları ve futbol kulüpleri de var. Fakat köyün güvenliği Birleşmiş Milletler tarafından sağlanıyor ve bu nedenle bölgeye erişim oldukça sınırlı. Söylenenlere göre köyde görüntü almak bile yasak. Peki neden erişim sınırlı diye düşünenler için ifade edeyim. Kıbrıs Adası, Yeşil Hat denilen ve kontrolü Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'ne ait olan bir güvenlik sınırıyla ikiye bölünmüş durumda. Hattın kuzeyinde bulunan Kuzey Kıbrıs, 3354 kilometrekarelik yüz ölçümüyle İstanbul'dan bile küçük bir alanı kaplıyor. Adanın geri kalanı ise Rumlara ait. Bunun dışında Sultan Abdülhamit'in zamanında Kıbrıs'ı İngilizlere kiraladığını bilmeyen yoktur. İngilizlerin günümüzde hala Kıbrıs'ta toprakları var. Evet, güney ve kuzeyde olmak üzere iki farklı bölgede İngilizlerin toprağı bulunuyor. Ağrıtür ve Dikelya olarak bilinen bu topraklar günümüzde hala İngiliz egemenliği altında. Kıbrıs'taki İngiliz üsleri doğrudan kraliyet malı olduğu için Kıbrıs Barış Gücü'nün yetki alanına da girmiyorlar. Aslında Pile köyü de İngilizlere ait olan Dikelya'ya oldukça yakın. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve 500.000 yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.